Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere umami lezzet garantili harika bir beef dana stroganoff tarifi veriyor olacağım. Ve bu beef dana stroganoff'umu da yemeğe doyamadığım makarna ile penne makarna ile servis ediyor olacağım. İsterseniz her zamanki gibi lafı çok fazla uzatmadan hemen yemeğimizi yapmaya başlayalım. Hadi. Önce hemen ocağımızın altını yakalım. İçine biraz sıvı yağ koyuyorum. Biraz da eminim ki hepimizin çok yakıştırdığı tereyağı ekliyorum. Etle birlikte tereyağı harika oluyor. Öncelikle bu yemekte kesinlikle çelik tava kullanmanızı öneriyorum. Çünkü kaplama tavalar belli bir ısıdan sonra gaz ve metallerini yemeğin içine bırakıyor. Ayrıca bu yemekte tavanın dibine yapışan o güzel lezzetleri de tekrar yemeğe katmak için deglaze yani kazıma işlemi yapıyor olacağız. Kaplama tavalarda tahmin edebileceğiniz gibi bu hiç sağlıklı bir işlemde değil zaten. O yüzden kaplama tava kullanmamanızı şiddetle öneriyorum. Ocağımın altı tamamen açık ve yağım tamamen kızdı. Şimdi buraya şöyle kasaba hazırlattığım şerit şerit dana antrikotlarımı koyuyorum. Ama bu aşamada kesinlikle etleri çevirmeden hepsini tek tek tavanın tabanına yapışmış şekilde bir yüzü kızarıp kendini bırakana kadar bekliyorum. Etlerin birer yüzünün kızardığını şu bize bakan yüzlerinin hafif hafif artık pembelikten kahverengiliğe pişmeye başladığından anlayabilirsiniz. Şimdi bakın çevirdiğimde birer yüzleri artık tamamen alt yüzleri kızarmış olduğunu görebileceksiniz siz de. Bu şekilde etlerin birer yüz kızardığından da emin olabilirsiniz. Ve etlerim güzelce kızardı. Şimdi bunları tabağa alıyorum. Aynı tavada pişirmeye devam edeceğiz ki bu etin güzel lezzeti de yemeğimize geçsin. Ben içine bu etin güzel lezzetiyle birleşmesi için soğanlarımı ekliyorum. Sivri uçlu bir spatula ile tavanın dibindeki o yapışan et parçalarını da tekrar yemeğe kattığım için soğanlar bu şekilde hemen daha koyar koymaz kahverengi rengi aldı. Deglaze dediğimiz tavanın dibini kazıma işlemi de zaten bu oluyor. Yaklaşık 1-2 dakika yüksek ateşte pişirmeye devam ediyorum ki biraz yumuşasınlar, ölsünler ve lezzeti ortaya çıksın. O içindeki şeker yemeğe geçsin. Soğanlarım olurken artık makarnamı koyabilirim. Şu aşamadan sonra yaklaşık bir 10 dakika içinde yemeğim hazır olacak çünkü. Ben dana stroganoff'a penne makarna yakıştırıyorum şekil olarak. Bütün ürünler şerit şeklinde olduğu için tabii başka bir makarna da kullanabilirsiniz. Burada yaklaşık kişi başı 125-130 gram makarna kullanıyor olacağım. Soğanlarımı çevirmek istiyorum ve harika görünüyorlar. Tamamen karamelize olup o güzel şeker lezzetini yemeğe geçirmiş durumda. Sarımsakları bu şekilde dövmeden, ezmeden yemeğe eklemenizi istiyorum. Çünkü pişerken aksi takdirde çok çabuk yanıyorlar. Şimdi de biraz 3 diş sarımsağı ekliyorum. Zaten sarımsak çok çabuk pişiyor ve kokusunu hemen alabileceksiniz. Sarımsağın hafif kokusu gelmeye başladığı anda unu ekliyor olacağım. Ve şimdi unumu ekliyorum. Sarımsaklarım pişti ve kokusu geliyor artık. Burada 1,5 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı un var. Unun kokusunun gitmesi için yaklaşık 1-2 dakika kavuracağım önce. Ocağımın altı farkındaysanız hala çok açık. Hiç kısmadım. Dolayısıyla bu yemeği yaparken başından ayrılmamak, karıştırmaya devam etmek gerekiyor. Bütün ürünlerin unu kavururken tavanın dibine yapıştığını hissedeceksiniz siz de. Bu da tam istediğimiz şey aslında. Bütün o lezzetler şu anda birbirinin içine geçiyor. Bu da kavruldu. Şimdi bunun içine birinci umami lezzetini verecek olan beyaz şarap ekleyip deglaze ediyorum. Şu şekilde bütün o tavanın dibine yapışan lezzetleri adım adım spatula yardımıyla karıştırıp kazıyıp yemeğin tekrar içine katıyorum. Bu şekilde unumuzu da şarapla birlikte deglaze ettikten sonra hemen şimdi içine mantarlarımı ekliyorum. Lezzet verecek olan ve bu unu krema şeklinde bir kıvama dönüştürecek olan et suyumu ekliyorum. Yaklaşık 1 su bardağı kadar et suyu koydum.
Yemeğin kıvamına, o kremamsı dokusunu elde etmek istediğiniz kıvama göre arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer az gelirse, ki az geldi gibi, yoğun bir kıvamda, o yüzden biraz daha et suyu ekliyorum. Şimdi biraz altını kıstım. Artık yavaş yavaş pişip lezzetlerin birbirine geçip o kremanın, kendi beef stroganoff'un kremasının oluşmasını istiyorum. Görebileceğiniz gibi tam istediğim kıvam oldu. Harika bir krema kıvamında. Ve mantarların birkaç dakika bu güzel sos içinde pişip yumuşamalarını istiyorum. Kısık ateşte böyle göz göz kaynamaya başladı. Bu da tam istediğim bir işlem. Hem mantarlar pişiyor hem de bütün o koyduğum malzemeler kısık ateşte güzelce umami lezzetini oluşturmak için birbirine tamamen geçiyor. Umami lezzeti için ekleyeceğimiz sürpriz malzemelere de birazdan devam ediyor olacağız. Ve yemeğimize umami lezzetini verecek olan diğer malzemelere devam edelim. 3 yemek kaşığı krema ekliyorum bu aşamada. Kremanın kesilmemesi için zaten kısık ateşteyken hızlı hızlı karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Yemeğim inanılmaz güzel kokmaya başladı. Yemeğin tam olması gereken istediğim kıvamı da, krema kıvamı da bu oluyor gördüğünüz gibi. İşte tam bir beef dana stroganoff oldu. Akışkan ve krema şeklinde bütün lezzetlerin iç içe geçtiği bir yemek. Bunun üzerine yine bir umami lezzeti verecek olan, birçok tarifte göremeyeceğiniz, bazı tariflerde görebileceğiniz yaklaşık 2 çay kaşığı hardal ekliyorum. Hemen karıştıralım. Zaten hardalın fazla pişmesine gerek yok. Yemeğim bitmek üzere. Ve bence beef stroganoff'un olmazsa olmazı tabii ki o ferahlık ve lezzeti veren kornişon turşu. Ama ondan önce etlerimi tekrar yemeğime ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hepsinin bir araya gelip bütünleşmesi için lezzetlerin olması gereken kıvamda bir beef dana stroganoff. Ve umami lezzet garantili. Harika görünüyor ve enfes kokuyor. Muhteşem. Bu yemeği yaptığınızda inanın müptelası olacağınıza şimdiden garanti veriyorum. Artık altını kapatıyorum ve kornişon turşularımı ekliyorum. Şu aşamaya kadar herhangi bir baharat ya da tuz koymadım farkındaysanız. Şimdi tabii ki et ve mantar dediğimizde olmazsa olmazımız olan bolca karabiber ekliyorum. Karabiber mantar ve ete ve kremalı yemeklere acayip yakışıyor bana göre. Bu yüzden olabildiğince çok karabiber benim için daha fazla bir lezzet demek. Bolca ekliyorum. Biraz da tuz ekleyelim. Şimdi güzelce bunu, bütün malzemeleri tekrar son bir kez karıştırıyorum. Ardından makarnalarım da oldu. Bu güzel yemeği servis edip birlikte tadına bakıyor olacağız. Penne makarnalarımı tabağa aldım. Şimdi o güzel kıvamlı dana stroganoff'umu da üstüne ekliyor olacağım. Birlikte, sizlerle birlikte. Umami Japonca'da hoşumuza giden lezzet, tat anlamına gelmekte. Tatlı, ekşi, tuzlu, acının yanında beşinci tat olarak da zaten hepimizin bildiği gibi kabul edilen bir lezzet. Ve internete baktığımda şöyle bir şey gördüm. Dilimizin üzerindeki bazı bölgelerde işte önünde, sağında, solunda, arkasında tatlı, acı, ekşi, tuzlu tatlarını alırken umami lezzeti ise dilimizin hem ortası hatta tamamını kapsayan bir lezzet alma. Bu yüzden de belki umami lezzeti hepimiz için harika bir mutluluk, en azından kendi adıma da söyleyebilirim. Harika bir mutluluk ve lezzet katıyor. Umami lezzetindeki diğer tariflerimi de yine kanalımda bulabilirsiniz. Özellikle Uzak Doğu'ya has bir tat olarak düşündüğünüz umami aslında bizim kültürümüzde var. En temel hepimizin bilebileceği mesela peynir ve kavun da umami lezzetine güzel bir örnek oluyor. Enfes yemeği soğutmadan bir tadına bakmak istiyorum ve sizlere paylaşmak istiyorum. Şöyle biraz kremasından, etinden
kornişon turşusundan alıyorum ve tadına bakıyorum hep birlikte. Harika. Tüm aşamaları benimle birlikte yaptığınızda bu yemeğin bu kadar lezzetli ve güzel olabileceğine emin olun, şaşıracaksınız. Harika. Videomu beğenip paylaşıp arkadaşlarınıza kanalımı önermenizi rica ediyorum ki ben de sizlere daha fazla yeni yemek tarifleri ve videolar paylaşıyor olayım. Ayrıca TV'de izleyen arkadaşlar da şu anda bu videoyu durdurup beğen tuşuna basıp izlemeye devam edebilirler. Şimdiden hepinize teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.